Nasıl bu hale geldiğini anlatayım. Bu anakart şu anda açmıyor. Bu anakart sağlam çalışıyordu. Hiçbir sorunu yoktu. BIOS'ta modifikasyonlar yaparken bu anakarta zarar verdim. Bunu daha önce hiç görmedim ama internette bu sorun paylaşılmış. Paylaşılmış ancak çözüm bulunamamış. Yeniden merhaba arkadaşlar. Yine enteresan bir içerik ile sizinle birlikteyim. Anakartı görüyorsunuz. Asus'un 1155 soket ilk çıkarttığı anakartlardan biri. Bu anakart ile biraz uğraştım. Önce nasıl bu hale geldiğini anlatayım. Bu anakart şu anda açmıyor. Bu anakart sağlam çalışıyordu. Hiçbir sorunu yoktu. Yani tüm soket, slot, Ethernet, USB, ses her şeyi çalışıyordu. Ben test denemeleri yaparken yani BIOS'ta modifikasyonlar yaparken bu anakarta zarar verdim. Şimdi zarar verdim diyorum. Bunu daha önce hiç görmedim ama internette bu sorun paylaşılmış. Paylaşılmış ancak çözüm bulunamamış. Dünya genelinde baktım hani bir tek bu bana mı denk geldi diye. Evet, yayınlanmış, sorun anlatılmış ama kimse çözüm bulamamış. Şimdi bunu nasıl çözdüğümü anlatmaya çalışacağım. Bu arada bizim içimizdeki bazı beyinsizler var. Bunlar benim yaptığım uygulamaları dışarıdan, yurt dışından aldığımı iddia ediyorlar. Üzülüyorum. Bunlar hakkında söylenebilecek en kötü ne varsa aslında söylemek istiyorum. Sorun şu ki bunlar kendi içlerinden yani köle ruhlu oldukları için kendi içlerinden lider seçememe sorunları var bunların. Ben çıkmışım işte lan. İçinizden ben çıkmışım. Daha ne istiyorsunuz? Ben sizden bir ücret mi istiyorum? Ya da size bu verdiğim eğitimlerden bir karşılık beklemiyorum. Daha hala anlamıyor musunuz? Yurt dışından alıyormuşum. Paylaşıyormuşum. Hadi buna da bir kulp bulun. Şimdi geçelim. Güç kaynağını açıyorum. Sorunun ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Start veriyorum anakarta. Şimdi anakart start alıyor. Güzel. Ama burada 62'de kalacak. Böyle kalacak. Hiçbir şekilde geçiş yapmayacak. Yani tüm RAM slotlarını denedim. Farklı işlemciler denedim. Yani bunun donanımla ilgili bir sorunu yok. Zaten ilk başta da anlattığım gibi bu anakart çalışıyordu. Hiçbir sorunu yoktu. Şimdi ne yapıyorum? Buradan tekrar bir reset attırıyorum anakarta. Şimdi biraz bekliyor bu 19. Daha sonra geçiş yapacak. Şimdi ekrana görüntü gelecek. Bekleyin. Şimdi ekrana gelen görüntüyü buraya bakın. Bu kapanacak birazdan. Bitti. Şimdi bu cahillere sözüm. Yani kimse yanlış anlamasın. Sadece bu cahillere. Hadi bunu da dışarıdan alıyorum. Hadi bunun çözümü de dışarıda. Bakın bakalım yurt dışında. Bu tür sorunu olan birçok insan var. Asus anakart olup da bu tür sorunu olan birçok insan var ama kimse çözüm bulamamış, üretememiş. Yani bu anakartı kurtaramamış ya da buna benzer Asus'un diğer anakartlarının hiçbirini kurtaramamış. Şimdi dikkatli dinleyin ey cahiller. Artık bu lafları söylemek zorunda kalıyorum maalesef. Maalesef diyorum çünkü beni korkutan bu cahillerin ülkemizde akıllılardan daha fazla olması. Kısaca böyle diyeyim. Beni korkutan bu işte. Bizim geleceğimiz olan nesilleri bu cahillere mi emanet edeceğiz? Herkes bu soruyu sorsun kendine. Maalesef durum bu. Şimdi geçelim. Şimdi bu sorunu anlatmaya çalışayım. Anlayacağınız dilde. Şimdi birçok Asus anakartta böyle TPU denilen bir çip var. Sadece bu anakarta özgü değil bu. Birçok Asus anakartta bu çip işlemci frekans, RAM frekans, voltaj tüm ayarları bu yapıyor. Yani bir nevi kontrolcü. Bu çipin yanında bir de küçük çip var. Görüyor musunuz? Bu çip de
içerdiği yazılımla buna komut veriyor. Yani bu voltajları, frekansları, her şeyi ayarlayan bu. Ama ana yazılım bunda. Küçük çipte. Zannederim, bakın zannederim diyorum. Ben sorunu çözdüm geçici olarak ama zannederim ben farklı denemeler yaparken, yani bu anakart üzerine testler yaparken, yine belirteyim, bu anakartta hiçbir sorun yoktu, çalışıyordu. Bu anakart üzerine testler yaparken bu çipin içindeki yazılım silindi. Çipin içindeki yazılım silindiği için bu anakart şu anda açmıyor. Bu 62'de takılıp kalıyor. Bu benim tahminim. Çünkü anakartın tüm kontrolcülerini iyi bildiğim için burada takıldığını biliyorum. Şimdi bana bunu kim söyledi? Yabancılar mı söyledi? Şimdi bu cahillere soruyorum bu soruyu. İşte bunların hepsi tecrübedir. Tecrübe kiloyla satılmaz. Tecrübe edinilir. Ben 30 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Sizin gibi klavye başında delikanlılıklar yapmıyorum. Emek veriyorum. Az bir saygınız olsun. Az, fazla değil, az bir saygınız olsun. Bilmiyorsanız öğrenmeye çalışın en azından. Bu çipte sorun olduğunu düşünüyorum. Ben geçici olarak bu anakarta yine özel bir BIOS hazırladım. Bu çipin yapması gereken görevleri devre dışı bıraktım. Bakın. Çünkü çipin içinde yazılım olmadığı için anakart start aldığında bu çipin içindeki verileri okumaya çalışıyor. Şu gördüğünüz küçük çip. Onu netleştirelim. Bu çipin içindeki verileri okumaya çalışıyor. Çipin içinde veri yoksa atlama ya da geçiş yapamıyor diğer donanımlara. Sorun bu çipten kaynaklı diye düşünüyorum. Bunu nasıl tespit ettim? Araya, deneye bu çipe ait yazılımları, yani GUID tablolarını BIOS'ta buldum. Bunları devre dışı bırakıp bakalım ne olacak diye denemeler yaptım. Ve sonuç aldım. İşte bu yurt dışından alınmış bir bilgi değil. Ey cahiller. Bunu anlayın. Şimdi bu şekilde çalışmıyor. Bu çipi sökelim. Benim hazırladığım çipi takacağız. Çipi söktüm. Şimdi içine özel yazılım attığım çipi montajını yapıyorum. Bakın. Elektriği bile kesmedim. Hani bunu siz yapmayın. Yani güç kaynağının enerjisini bile kesmedim. Hani bir kulp uyduracaklar ya illa. Şimdi çipi değiştirdim. Şimdi start veriyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım. İçinde özel yazılımı olan çip. Yani bu sorunu aşmak için. Bu anakart çöpe gitmemesi için. Dikkat edin. Bakın. Az önce uyarı veriyordu anakart. BIOS'a girelim. Kapatmadı bile. Anladınız mı ey cahiller? Bu yurt dışından alınmış bir bilgi değil. Yeniden hatırlatmakta fayda var. Bunlar benim emeklerim, benim çabalarım. Şu anda açılıyor. Hatta bu hazırladığım BIOS dosyasında NVMe SSD modül de ekli. Bakın F7 ile gelişmiş seçeneklere gidelim. Voltaj değerlerinde de bir sorun yok. Fan hız değerlerinde bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Yani bu gördüğünüz küçük çip, yanındaki kontrolcü şu anda devre dışı ama anakart açılabiliyor. Şimdi şu soruyu soralım. Asus, bu çipi yapamamışsın. Yanındaki kontrolcüyü de yapamamışsın. Olmamış. Birçok anakartında var. Ekstrem sayılabilecek, bizlerin binlerce lira para ödediği daha üst sınıf amiral gemisi dediğimiz anakartlarda da bu çiplerden var. Ve kullanıcı sırf bu çipin adiliğinden ya da yazılımın adiliğinden dolayı anakartını çöpe atıyor. Buna bilinçli eskitme de diyebiliriz. Ama biraz uğraşırsak, işte benim gibi biraz çabalarsak çöpe gidecek anakartları tekrar kurtarabiliriz. Tekrar kullanabiliriz. Hani birileri de demesin, ya abi bu anakartın zaten maliyeti ne ki? İşte bu diyenlere de hasta oluyorum ben.
Ulan benim derdim anakartın maliyeti değil. Gerizekalı. Benim derdim yapılabilirlik olduğunu gösteriyorum. Eğer bunu anlayamayacak kadar beynin küçükse hiç bakma, seyretme bile. Benim derdim o değil. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Asus hata yapmış mı? Yapmış. Bunu ben düzeltebiliyor muyum ya da geçici olarak devre dışı bırakabiliyor muyum? Bırakabiliyorum. Tekrar bu anakartı tüm işlevleri dahil olmak üzere tüm donanımları, bileşenleri, portları, USB, Ethernet, ses hepsini kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Daha ne olsun? Yeniden bir anakart mı satın alalım? Yani yeniden cebimizden para mı çıksın? Ey cahiller, sizin istediğiniz bu. Sürekli milletin cebinden para çıksın istiyorsunuz. Derdiniz bu. Bu ülkeye hiçbir zaman faydanız olmadı. Sizin çocuklarınızın da faydası olmayacak. Armut dibine düşer. Bunu bilin. Şimdi sadece bu mu? Değil. Şimdi bir sürücü takalım. NVMe SSD. Bakalım. Hatta 4 RAM slotunu dolduralım. Çalıştığını kanıtlayalım. Öyle diyelim. Hatta işlemciyi de değiştirelim. Overclock yapılabilecek bir işlemci takalım. K serisi. Ne yaptık? Tekrar edelim. İşlemci 3570K serisi. Toplam 32 GB RAM var. NVMe SSD sürücü taktık. Bakalım çalıştıralım. Ses jack'ını da takalım. Ethernet RJ45 kabloyu da takalım. Ya bunları niye yapıyorum? Yani hiçbir sorun olmadan bu anakart çalışabiliyor. Tüm port, tüm fonksiyonları çalışabiliyor. Bunu göstermeye çalışıyorum aslında. Şimdi açalım güç kaynağını. Start vereceğim. Açtım. Geldi. Bakın. 62'de kalıyordu ya. Artık kalmayacak. Geldi ekran. Evet. Görüyorsunuz 32 GB RAM. 3570K işlemcimiz. F1 diyelim. EZ setup'a geldik. Buradan Advanced setup'a gidelim. Yani gelişmiş ayarlara. Şimdi buradan anakarta hafif bir yani işlemciye hafif bir overclock verelim. Bu şekilde. Burada işlemcinin tüm komut setleri default ayarlarda yani varsayılan ayarlarda herhangi bir kapatma, ne bileyim engelleme, devre dışı bırakma yok. Onu da göstereyim. Hani birileri bulacak ya işte diyecek BIOS'taki menüleri göstermedin falan filan. Ya ağzımızda kuş tutsak bunlara yaranamıyoruz. Anlamıyorum. Bunlar insan değil bence ama. Burada hafif bir overclock yaptık. Diğer bölüme geçelim. Sıcaklık değerleri aynı. 42 derecede mesela. K serisi işlemci olduğu halde. Burada da Windows Bot Manager yani işletim sistemi yüklü NVMe SSD'miz var. Bakın. SATA portları boş. Hani bu nasıl oluyor diyenler olacak. Önce videolarıma bir bakın. İlk defa benim videomu seyredenler daldan düşer duruma düşüyorlar. Ben onun farkındayım. Bizim ülkemizde böyle şeyler olmamalı diyorlar. Nasıl olur? Yapamazsın, edemezsin. Bizden böyle bir adam çıkmaz. Bu kafa mantığı var ya bizde. Maalesef var. Yine belirteyim. Benim korkum bunların çoğunluk olması bizim ülkemizde. Benim korkum bu. Bu şekilde kaydedelim. F10 kaydedelim. Masa üstüne gidelim. Ses de geldi. İnternete de girebiliyoruz. Daha ne olsun? Şimdi soru şu olmalı. Bu anakart hurda, çöp, hani birileri öldü ya. Bu kelama da hasta oluyorum ya. Neyse. Şimdi bu anakartı kurtardık. Ne yaptık? Böylelikle ülkemizden döviz çıkmasını engelledik. Başım göğe erdi. La elbette ermedi. Benim derdim o değil ki.
Yani bu anakart eski. Abi işte bu anakartın aynısını alsaydın falan. Ya yapmayın bunları ya. Yapmayın ya. Beni üzüyorsunuz. Yapmayın bunları ya. Ya benim derdim anakartın eski ya da yeni olması değil. Benim derdim yapılabilir olması. Tamir edilebiliyor olması. Yazılımla güncelleştirip çalışabilir olması. Benim yapmak istediğim bu. Niye bunu anlamak istemiyorsunuz? Tabii bu sözüm cahillere. Ya içinizden bir adam çıkmış. Ne istiyorsunuz? Ben sizden ücret mi istiyorum? Ya da bana zorla abone mi olun diyorum. İşte durum bu arkadaşlar. Bu anakart kurtarıldı. Ha, bir de neye bakacaktık? Az bir overclock yapmıştık değil mi? Ha, şimdi ona da bir bakalım da. Hani bu TPO çipi devre dışı bırakıldı ya. Overclock yapabiliyor mu? Ona da bakalım. Öyle ya. Overclock yapılabiliyor. Overclock değeri görülüyor. Yani ey Asus, bu TPU çipi olmamış. Olmamış. Sadece bu anakart değil. Hani belki bu biraz daha ekstrem olmasa bile orta seviye bir anakart. Ama ekstrem sayılabilecek işte 20 bin liralık 30 bin liralık anakartlarda da aynı çipten var. Ve aynı sorunla muzdarip bu anakartlar. Aynı sorunla baş başa. Yani kullanıcı atsın mı bu ekstrem amiral gemisi anakartları? Böyle mi olmalı? Ya da bilinçli eskitme mi? Yorumları değerli kardeşlerime bırakıyorum. Cahillere değil. Şimdi bunu bitirdik. Bu tamam. Burada şundan da bahsedeyim. Bunu hazırlarken, yani bu özel yazılımı hazırlarken tabii bunların çekimini yapmıyorum. Çekimini yapmıyorum çünkü çekimini yapsam bile anlayacak çok az insan var. Eklemem gereken bir şey de şu. Birçok denemeler yaptım. Birçok testler yapa yapa bu sorunun çözümünü ancak bulabildim. Ha, eğer siz abone olup destek verirseniz ben bu ve buna benzer değişik enteresan içerikler yayınlamaya devam edebilirim. Ama talep gelmezse bütün her şeyi ben bilirim. Benle beraber mezara gider. Bu kadar basit. Kimseye de minnet borcum yok. Devletten herhangi bana destek de yok. Bunu da söyleyeyim. Çünkü ben bu ve buna benzer projeleri anlattığımda bana verilen cevap şu: ben bu işten ne kadar kazanacağım? Olmadı. Ben bu kelamı söyleyen birisine bir şey anlatmam. Benim muhatabım olamaz bu. Bu kadar. Şunu da belirteyim. Belki bu videodan sonra, hemen sonra bu TPU kontrolcünün yanındaki bu küçük çipin yazılımını yüklemeye çalışabilirim. Yani standart orijinal BIOS ile anakartı eski haline de getirebilirim. Bunu bilmiyorum, denemedim daha. Ama bu bir ön çalışmaydı. Yani ön proje. Yani çabuk kurtarma operasyonuydu bu. Ana kurtarma operasyonu belki bu videodan sonra olacaktır. Eğer yapabilirsem ya da başarabilirsem bunu sizinle paylaşacağım. Ama şu anda bu anakartta hiçbir sorun yok. Normal, gayet stabil çalışıyor. Overclock da yapabiliyorsun. Hiçbir sorunu yok. Ama yine de dört dörtlük olsun. Hani mükemmelliyetçilik var. Var bende bu. İşte her şey dört dörtlük olsun İstediğim için bu çipin içindeki, yani boşalmış çipin içindeki yazılımı tekrar yükleyebilirim. Bu anakartı eski default, yani varsayılan ayarlarda orijinal BIOS'ta çalıştırabilir hale getiririz. İnşallah diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.